Tek büyük oyma işareti, genelde büyük mezarların varlığına işarettir. Bu işaretin mezarları, güneşin hem doğarken, hem de batarken vurduğu tepelere yapılır. Çevrene baktığında, oymaya en yakın zirveye çıkarsan mezar yerini kolayca tespit edebilirsin. Tek büyük oymalar, bazen bir sayısına karşılık gelebilir. Çevrede bir olan ne varsa oraya gitmen gereklidir. Bir tepe, bir yaşlı ağaç, bir dikili taş gibi çevrende bir olan ne varsa ona işaret edebilir. Bunu da araştırmalarınız arasına almanızda fayda vardır. Her zaman define ile alakalı olmayabilir. Bazen dibek görevi yapar. Zeytin sıkma, buğday öğütme gibi işlevler için yapılmıştır. Özellikle eski ev yanlarında bulursanız buna dibek diyebiliriz. Eğer oyma yakınlarında kuyu varsa, bu kuyu işaretidir. Dikkat ederseniz bu oyma simetrik bir biçimde tasarlanmıştır. Kuyu oymaları tam simetrik yapılır, buradan anlayabilirsiniz. Dere içinde, büyük yuvarlak oyma bulursanız, yanında başka işaretlerinde olması gereklidir. Dikkatli bakın, mutlaka vardır. Bu işaretler, burada ne olduğunu ve nasıl bir araştırma yapmanız gerektiği hakkında bilgiler vermektedir. Özellikle kama işareti ya da küçük oymalar varsa, dere karşısındaki düz alanda devasa büyüklükte mezarın olduğuna işarettir. Eğer yuvarlak yanında kanal varsa, bu ne tarafa gideceğinizi bildirmektedir. Kanal boyu ölçülür, 1 santimetresi 70 santimetre olarak hesaplanarak kanal boyuna gidilir. Bu verdiğim ölçü, arşın olup, her zaman arşın ölçü birimi kullanılmayabilir. Bazen dirsek, bazen de kulaç gibi diğer ölçü birimlerinin kullanıldığını biliyoruz. Bu durumda yapmanız gereken, bulduğunuz kanalın boyunu ölçün, ne kadar ölçü birimi varsa hepsini deneyin. Diğer ölçü birimleri 45 santimetre ve 30 santimetre olarak değişikler göstermektedir. Resimlerde gördüğünüz gibi, her iki resimdeki oymanın yanında kanal var. Bu kanalın biri oymaya bağlı, diğeri bağlı değil. Eğer kanal, oymaya bağlı ise, size yön vermektedir. Eğer bağlı değilse çözüm mantığında değişikliklere gidilmelidir. Büyük yuvarlak oyma işareti. İşaretimiz, genelde denize veya yöreye hakim oyması, kolay kayalarda olur. İnanılmayacak kadar büyüktür. İşaretin olduğu kayanın yapısı çatlak olmamalıdır. Çatlak olan kayalarda, mezara su sızacağı için tercih edilmez. Oda tarzı, mezarlar için kullanılır. Her mezarda, 2 yahut 3 ceset olabilir. Kapı girişi, orijinal kayadan kesilen bir taşla kapatılır ve doğasına uydurulur. Bazı durumlarda girişin olduğu kısım topraklarla doldurulabilir. Oymanın açık olan kısmı, genelde batıya bakar ve önünde bir kanal mezar girişine doğru gider. Kanal takip edilip, kanal bitiminden giriş aranmalıdır. Bu tür mezarlar, korunması gereken kültürel varlık kapsamında olduğu için, yasal kazı izni verilmez. Bu tür bir işarete rastlayan arkadaşlarımız, işareti detaylı resimlendirip, müze müdürlüğüne götürürlerse, burada yapılacak kazı neticesi, ihbar tazminatı adı altında bir ödeme alırlar.